Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Brain Analyzer ki Türkçesi beyin analizörü, değerlendirilmesi ve yorumlandırılması olarak çevrildiği bir projeden bahsetmek istiyorum sizlere. Projenin amacı bulgular, sonuç, özgünlük, farklılık ve kullanım alanı gibi birkaç konuya değineceğim videoda. Projenin amacı beyin dalgaları kısaca. Beyin dalgalarını alıp dikkat değerlerini alıp daha doğrusu belirli bir iş alanında işte öğrencilerin sınav olurken veya şoförlerin araba sürerken veya belirli koşullar altında dikkat eğitilen koşullar altında o süre zarfınca kişinin bir cihaz sayesinde, taktığı bir cihaz sayesinde kişinin dikkatini ölçüp test sonlandırıldığında o kişinin dikkat ortalamasını alarak çok dikkatlisiniz veya dikkatsizsiniz veya rahatsınız, az rahatsınız, fazla rahatsınız gibi birkaç veride, somut veride bulunuyor proje. Proje şunu kullanmakta. Şöyle göstereyim isterseniz. Neurosky firmasının Mindwave Mobile, şöyle yapayım. Neurosky firmasının Mindwave Mobile adlı bir ürünü bu. Android ve iOS için kullanılabilmektedir. Çalışma mantığı şu şekilde kısaca. Şurası kuru elektrot, şurası alnına gelmekte. Şu şekilde ve şurası kulak memesine gelecek şekilde asıldıktan sonra Bluetooth yardımıyla kesinlikle herhangi bir platformda kullanabilmektesiniz. Android, Linux veya Windows gibi platformda kullanabilirsiniz. Bluetooth olan herhangi bir cihazda, hatta Arduino'da bile. Projenin şöyle kullanım alanlarından bahsedelim veya neden kullanalım bu projeyi. Biraz bunlara girmek istiyorum. Proje rehberlik servislerinde, okullardaki danışma birimlerinde veya herhangi bir firmadaki halkla ilişkiler veya kişilerle ilgilenen kurumlarda, bölümlerde kullanılabilir. Ya da şöyle bahsedelim, biraz daha teknik olarak, teknik değil de günlük hayata bakarsak. Ben bir öğrenciyim, bir sınava gireceğim ve diyeceğim ki sınavda kötü aldım ve şunu diyeceğim. Yapamadım ve çok ses vardı. Veya şuna yorumlayacağım. Dikkatimi bozan etmenler çoktu. Veya çalışmadım. Bu iki ikilem sürekli ortaya çıkar. Dikkatim gerçekten de bozuk mu yoksa ben mi çalışmadım? Bunun üzerine rehberlik servisleri dikkat envanteri testleri yapar ve optik olarak size sorular sorulur. Sınavlarda seslere odaklanır mısınız? En küçük herhangi bir hareketlilik sizin dikkatinizi bozar mı? Ama bu testlerin stabil olmadığı için, çünkü cevabını ben kendim yazıyorum ve o anki işaretlediğim cevaba göre bunların sonucu değişmektedir. Stabil olmadığı için bunların gerçekliği göz önünde bulundurulamaz açıkçası. Tabii ki bunların da bir yararı var ama projenin farklılığı dikkati direkt olarak beyinden ham verilerle ölçüp ne kadar dikkatli olduğunuzu bulabilmesidir. Aynı şekilde işe alım süreçlerinde kullanıcılar, yetkililer veya müdürler, patronlar işe gelen adayları test etmek için önce bir seminer, stajyerlik olayından şöyle söylüyorum. Stajyer olarak geldiniz herhangi bir iş yerine ve şirket, firma çok zor alıyor, personel alıyor ve bir test tabi tutulmanızı istiyor bu projeyle. Belli bir parkur oluyor veya deneme süreci oluyor. Deneme süreci diyelim isterseniz. Bu deneme sürecinde stajyerler Neurosky cihazını takarak mesela işini yapıyorlar bilgisayar başında veya neyse artık. Bunun sonucunda yetkiliye giden bir veri oluyor. Kişi dikkatli, dikkatsiz, ayırtıcı etmen olarak kullanabilirsiniz bunu. Aynı şekilde araç sürenler veya aynı araç sürenlerde de kullanılabiliyor. Hatta bu bariz bir şey. Herhangi bir yetkilisiniz ve sizin adınıza çalışan şoförler var. Gece yolculuklarında kamyon şoförleri vesaire veya otobüs, toplu taşıma şoförleri. Bunu takarak dikkati ne kadar yolda, ne kadar arkada, aslında bunun sayesinde keşfedebilirsiniz bunu proje sayesinde. Projenin sonucu olarak size bir yazı geliyor. Hani aralıklarla ortalama alıyoruz ve bunu bir yazıya çeviriyoruz. İşte bunda az dikkatlisiniz, çok dikkatlisiniz veya dikkatli ve rahatlık ortalamaları alınıyor. Hangisini seçerseniz uygulamada. Proje faydalı ve farklı çünkü dediğim gibi dikkat envanteri testindeki gibi
değişken değil, sabit verilerle geliniyor. Yavaştan uygulama tarafına geçelim isterseniz. Şöyle ben hemen bilgisayarı kurayım şuraya. Uygulama Android tarafından yönetiliyor. Windows platformu içinde çıkarılabilir tabii ki, bu şu anda sadece alınmadı. Şöyle geçelim isterseniz tablete. Tablete az önce attım uygulamayı, şöyle görebilirsiniz eğer. Brainizer yazan. Önce uygulamayı kuruyorum. Şöyle netse eğer. Uygulamayı kuruyorum öncelikle. Yükleniyor. Uygulama yüklendi. Kaydet, geri geldim. Brainizer tarafını açmadan önce yukarıdan Bluetooth açıyorum. Bluetooth açılıyor. Bluetooth açılırken cihazımın yanında bulunan on konunu aktif hale getiriyorum. Ve burada bu cihazlar taranıyor gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim. Tara diyorum ve şunu yukarı doğru sürüklüyorum görünebilir olması için. Bekliyoruz. Temel olarak mantık şu şekilde işliyor. Önce Android'ten Bluetooth açılır. Cihazın kendisi açılır. Görünebilir moda geçilir. Android'ten bağlanılır cihaza ve işlemi başladıktan sonra belli bir program veya uygulama sayesinde, ki ben burada Unity adlı oyun motorunu kullandım. Sadece oyunlar için değil, uygulama için de tabii ki kullanılabiliyor. Uygulama sayesinde veriler alınır ve ben projemde, sistemde bunu değerlendiriyorum tabii ki. Şundan bahsetmek istiyorum kesinlikle. Uygulamamda kütüphane kullandım. Kütüphanenin mantığı şudur. NoSQL firması bu cihazı yaptıktan sonra veya yapma mantığı aslında şu şekilde işlemektedir. Cihaz verileri alıyor buradan. Tamam, içinde bir şeyler döndürüyor ve Bluetooth'tan gönderiyor. Peki bunun alımı nasıl olacak? Alımı için bir platform üzerinde bir sistem kurmalı ki kullanıcılar bunu aldıklarında verileri alımları için bir yol olsun. Aynı şekilde şöyle düşünebilirsiniz. Herhangi bir ürün yaptınız, bir araba ürettiniz mesela. Arabanın kullanım kılavuzu, hani araba değil de şöyle diyelim, çamaşır makinesi vesaire, daha ev araçlarından veya daha ürünlerden bahsedelim. Araç gibi şeylerin kullanım kılavuzu olmaz da. Ya, biliyor da tam biliyorum olayı, her neyse. Kullanım kılavuzu yapmanız gerekiyor ki kullanıcı bunu kullanabilsin ve alabilsin verileri. Çünkü siz belli bir algoritmaya göre gönderiyorsunuz. Bu algoritmayı çözen bir şifre çevirici de olması gerekiyor. Uygulama sonra açılmıştı. Bluetooth'a bağlanıyorduk en son. Kapanmış galiba. Şuradan Manca'yı mobili seçiyorum. Eşleştiriliyor diyor. Eşleştiriliyor halen. Bekliyoruz. Uygulama Android sürümlerinin hepsi çalışıyor. Zaten en sonunda telefonla test edeceğim isterseniz. Eşleştirildi. Geri geliyorum. Uygulama açıyorum öncelikle. Bluetooth bağlantısı açık. Wi-Fi gerek yok. Kapalı. Uygulamayı açıyorum. Hatta ekran parlaklığını biraz açalım da şöyle. Ve ekran döndürme nerede? Şu. Tersmiş. Öncelikle uygulamanın ana ekranında şöyle biraz daha yakın duralım isterseniz. Bağlan butonu, sürekli durumu bildiren bir metin bekleniliyor yazıyor şu an ve çıkış butonu bulunmakta. Bağlan diyorum ve bakıyoruz bakalım ne olacak. Bağlantı kuruluyor. Test sonlanları butonu geldi ama henüz basılmıyor. Sinyal yok diyor ve sinyali bekliyoruz. Ben şimdi bunu takıyorum. Şimdi birazdan sinyal gelecek. Şöyle biraz daha yakın duralım isterseniz. Kulak memesini tam şöyle takayım. Sinyal yok deniliyor. Sinyaller alınıyor. Ben dikkat ortamı rahatlamayı açıyorum. Aynı zamanda grafiğe de bakmak istiyorum. Grafik olarak şu şekilde görebilirsiniz. Üst taraf rahatlamaya, alt taraf dikkate bağlı. Alt yazıyor. Şu an dikkatim 14-17, az dikkatliymişim. Rahatlamam 50, rahatmışım. Anlık olarak veriler sürekli değişmekte zaten. Gelişmiş değerlerde ise hertz olarak hangi değer şu anda kaçta ona bakabiliyorsunuz. Uygulama şunları alabiliyor. NoSQL'in sağladığı veriler sayesinde high alfa değeri, low alfa, high beta, low beta, theta, delta, high gamma ve low gamma değerleri. Bunlar zaten EEG sisteminde belirli şeyleri temsil ediyor. Atıyorum high beta biraz daha hani bir şey olduğunda verdiğim tepkilerden sorumlu. Aynı şekilde delta biraz daha hani uyku durumu falan diye
yanlış hatırlamıyorsam. Geri geliyorum. Galiba çıktı. Şöyle tam takayım. Geri geliyorum. Şuradan. Geri gelemiyorum. Şöyle durayım isterseniz. Özür dilerim. Şu bir hata olsa gerekti. Bir daha bağlanıyorum. En son yaptığım birkaç düzenleme vardı. Onlardan olsa gerek. Sinyal yok diyor. Şöyle bir daha tam takayım. Tamam. Şöyle. Dikkat ortalama ve rahatlama tablarını açıyorum. Bunlar sekmeler arası geçiş. Altta sadece gösteriyor. Bunlara bastığınız sürece ortalama alınıyor. Herhangi bir bağlantı sorunu olduğunda, bağlanamadığında bunlar hala açık olarak gözükse bile aslında arka planda bunları işlemiyor. Çünkü verilerin gelmesi devam etseydi aritmetik ortalama alınışında hata olurdu. Bunu tekrar takıyorum şöyle. Test sonlandır deyince şu ana kadarki dikkat ve rahatlama ortalamanı bana sonuç olarak getirecek. Test sonlandır diyorum. Ortalama dikkatim 43, ortalama rahatlığım 71'miş. Dikkatim yoğun ve aşırı rahatmışım arkadaşlar. Uygulamanın temel mantığı bu şekilde. Aynı şekilde telefonlarda, mobilde de çalışıyor. Şöyle bakabiliriz isterseniz. Biraz daha küçük ekran olmasına rağmen gene de fena değil. Aynı uygulama, aynı mantık şurada var. Bluetooth açıksa çıkmış. Aynı şekilde burada da çalışmakta. Herhangi bir cihazda çalışabilir. Bunda eşleşme yapmamışım. Onu şu an söylüyor. Bağlantı kuruluyor. Sinyal yok. Ve sinyal geliyor artık. Şunları açıyorum. Grafik sekmesi. Üst taraf rahatlamanın grafiği. Alt taraf dikkatin. Hatta şöyle bir uygulama yapabiliriz isterseniz. Ben laptopumdan bir müzik açayım. Laptopumdan olsun hatta. Şöyle. Küçük bir video sorunu oldu. Kaldığım yerden aynen devam ediyorum. Şunu diyorduk en son. Şöyle bir şey deneyeceğiz. Şuradan şunu açalım. Ben rahatlamaya çalışacağım bu müzik eşliğinde. Dikkat ortalama, rahatlama ortalama tablarını, işlemlerini açacağım. Sonucunda bakacağız. Az rahat olmam gerekiyor. Dikkat değişir. Şu an belli bir şeye odaklanır mıyım diye düşünüyorum. Tabları açıyorum. Yavaştan başlayalım isterseniz. Dikkat ve rahatlamayı açıyorum. Rahatlamanın az gelmesini istiyoruz. Baştan başlayalım. Şöyle olsun. Hatta grafik olarak da bakalım şunlara. Bitirelim hemen. Geri geliyorum. Test sonlandır diyorum. Bakalım sonuçlarımız nelermiş. Ortalama dikkatim 30, ortalama rahatlığım 60. 0 ile 100 aralığını değerlendirildiği için 60 rahatlığı benim 50'den fazla olduğum için rahat olduğumu gösteriyor. Ortalama dikkatim de 30, az dikkatliymişim. Herhangi bir şeye odaklanmamaya çalıştım çünkü gözlerimi sürekli ferden kaçırdım. Düşüncelere girmedim pek. Şunu kapatalım yavaştan. Teknik olarak uygulama bu şekilde çalışıyor. Yöntem olarak zaten Bluetooth'tan çalıştığını söylemiştik. Aslında uygulama bundan ibaret ama kullanım alanları açısından veya uygulanabilir açısından eğer uygulanırsa çok işe yarayacak bir proje kesinlikle. Videomu burada sonlandırmak istiyorum. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.